Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok çıtı pıtı, zarif bir örneğim var bu videoda size göstermek istediğim. Oldukça şık, böyle kabartılı, dantel gibi bir örnek. Birçok yerde kullanılabilecek bir örnek. İster akrilik yünlü ipliklerle kışlık hırka, kazak ürün, ister pamuklularla yazlık ürün, baharlık ürün. Oldukça hoş bir örnek, çok kibar bir örnek olduğunu düşünüyorum ve bir o kadar da kolay bir örnek. Bu gördüğünüz akrilik bir iplik ve 3,5 numara şişle örüldü, akrilik yünlü bir iplik. Şimdi burada öreceğim ise pamuklu bir iplik. Yine 3,5 numara şişle örüyorum. Örneğimiz 6 ve altının katları şeklinde oluşuyor. Kenar ilmekleri koymadım. Örneğin kendi şeklinde burada kendi dikiş yapılabilecek kadar bir payı var. Direkt hemen örnek başlıyor. 6 6 6 şeklinde devam ediyor. Artı bir ilmek. 6 altının katları ve artı bir ilmek alıyoruz şişimize. Ben şişime yeterli ölçüde ilmek aldım. Örgümün arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Tek bir diş haroşa oluşturdum. Bu yeterli. Şurada hafif bir dalgalanma oluyor. Hem de onu görebilelim diyerek. Örgümüzün ön yüzünde örneğin birinci sırasını, bütün bir sırayı düz örerek tamamlıyoruz. Herhangi bir şey yapmadan ilk sırayı örerek tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzünü de ters öreceğiz. Dediğim gibi çok kolay bir örnek. Tek bir sırada yapacağız. 3-4 sırada bir tekrarlanacak. Ben şimdi bu sırayı düz öreyim. Örneğin birinci sırasını ön yüzde düz örgü olarak ördüm. İkinci sıra arka yüze geldim. Burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü kullanarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. Evet, örneğin 3. sırasına geldim. Ön yüzdeyim. Şimdi örneğimin kurulumuna başlayacağım. Örneği ön yüzde ters örgü kullanarak örüyoruz. Birinci ilmeği ben örmeden alıyorum, ilk ilmekleri ters olarak sağ şişime aldım. Bir artırıyorum, bir dolama yapıyorum. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Ters örüyorum. Sonraki diğer 3 ilmeği, üçünü bir arada ters örerek alıyorum. Bir sonraki ilmeği tek başına ters örüyorum. Bir artırıyorum ve bir ters örüyorum. Örnek buraya böyle bu şekilde devam ediyor. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir ters örüyorum. 3 ilmeği bir arada ters örerek alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 3 beraber ördükten sonra bir ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz. Bir dolam. Bir ters. Bir dolama. Şimdi burayı yapmış olduk. Tekrar bir tane ters örüyorum. 3 tane bir arada alıyorum. Ve bunları hep örgünün tersinden yapıyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. 3 bir arada alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum.
bir doluyorum, bir ters daha örüyorum, 3 ilmeği bir arada örerek alıyorum, bir ters daha örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde bir ters daha ördükten sonra sıra başındaki gibi bir dolama ve bir ters ilmekle bu sırayı tamamlamış oluyorum. Örneğimiz 3. sırada bir sıra olarak yapılıyor. Bundan sonra bir sıra ters örüyoruz. Arka yüzde bütün ilmekleri, doladıklarımızı ve diğer ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örgü kullanarak örüyoruz. Evet, 4. sırayı da arka yüzde ters örgü kullanarak bitirdim. Böylece örneğimiz 4 sırada tamamlanmış oldu. Tekrar 1. sıradan başlayarak aynı işlemleri yapıyoruz. Bir sıra hiçbir şey yapmadan düz örgü örüyoruz. Bir sıra hiçbir şey yapmadan ters örüyoruz. 3. sırada örneğimizi uygulayıp 4. sıra arka yüzde bir sıra ters örüp ön yüze geliyoruz ve yeniden 1. sıradan itibaren devam ediyoruz. Şimdi ben birkaç sıra daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım pamuklu iplikle de örneğimizin duruşu nasıl olacak. Bir miktar daha yukarıya doğru ördüm. Ve gördüğünüz gibi pamukluda da oldukça hoş durdu. Tabi her zamanki gibi pamuklu daha gevşek bir sonuç çıkarttı. Şöyle nasıl yansıyor bilmiyorum. Dediğim gibi kabartılı, ajurlu, çok kolay, çok basit, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Çok hoş da bir örnek, çok zarif bir örnek. Sadece şöyle kol ağızlarında bunu kullanıp üst kısmına farklı bir örnek de koyabilirsiniz. Ya da tamamen bununla örebilirsiniz. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ama her iki iplikte de güzel duran bir örnek. Eski bir örnek. Karnabahar örneğinin küçültülmüş hali de diyebiliriz. Evet, güzel bir örnek. Yapacak olanlara kolay gelsin. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.